Merhaba arkadaşlar. Bugün çok yeni bir uygulama yapacağım size ve eminim bunu çok beğeneceksiniz. Bir orkidem var. Bakın şöyle orkidemi göstermek istiyorum. Şimdi bu orkideden bir orkideden iki orkide nasıl elde edebiliriz? Onunla ilgili bir video hazırladım sizler için. Şimdi hemen önce bu orkidemin saksısından çıkarıp orkidemi temizlemek istiyorum öncelikle. Bakın şöyle göstereyim. Bu yeni almış olduğum bir orkide. Öncelikle şu süngeri hemen görmenizi istiyorum. Bakın bu süngeri hemen çıkarmamız gerekiyor. İlk orkideyi aldığınızda çiçekleri bittikten sonra eğer çiçekliyse bu işlemi yapmanızı tabii ki tavsiye etmiyorum. Ama çiçekli değilse hemen bu orkidenin içindeki bu süngerden kurtulmanız lazım. Bakın gördüğünüz gibi kökleri hastalandırmaya başlamış bile. Hemen bu orkidenin köklerini temizleyeceğim ve daha sonra bir orkideden iki orkide nasıl elde edeceğiz? Onunla ilgili sizinle güzel bir paylaşım hazırlayacağım. Orkidemi temizledim arkadaşlar. Şöyle her yeri temiz oldu. Bakın bu orkidenin üstlerden de kökleri var. Altlardan da kökleri var. Şimdi ben bu alt kökle üst kökleri ayıracağım. Ve bir orkideyi ikiye bölerek tekrar orkidenin yeniden oradan bir orkide çıkmasını sağlayacağım. Şimdi hemen orkidemi kesmek istiyorum. Şöyle. Alt kökleri ve üst kökleri, bakın yukarıda da kök kalması lazım, aşağı kısımda da. O yüzden dikkatli kesin. Keseceğiniz yeri iyi belirleyin. Bakın şöyle ve alt kökler. Bakın bu da alt kökleri. Kökün biri bak boşa gitti. Şöyle. Şimdi öncelikle bu orkideyi halletmek istiyorum. Bakın şimdi orkidelere özellikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu kısımlarda bakın orkideler daha önceden kök verdiği için buralardan kök tekrar elde etmek istiyorsak yaprakların olduğu kısımlarda özellikle tekrar kök vermeyecektir. O yüzden bu yaprağı mesela buradan koparıyoruz. Bunu koparırken korkmayın. Çünkü bakın buralardan tekrar kök elde etmek istiyorsanız orkidenin kök vereceği alan açmanız gerekiyor orkideye. O yüzden buradan bir yaprağı kopardık. Oradan tekrar bir kökler çıkacak. Aynı şekilde bunu da böyle budayabilirsiniz. Yaprak verecektir orkide. Hiç korkmayın. Ama kök önemli. Kök olmayınca çünkü hiçbir şey elde edemeyiz. Yaprak da elde edemeyiz. Dalda. O yüzden öncelikle kök elde etmemiz gerekiyor. Bakın şimdi birkaç kökü var. Şimdi aynı saksıyı tekrar kullanabilirsiniz. Aynı toprağı da kullanabilirsiniz. Toprakta hastalık olmadığı sürece. Eğer bir hastalık olduğunu da düşünüyorsanız mikrodalgaya koyup en azından böyle bir 100 dereceye çıkarıp bir 5-10 dakika kadar beklettiğinizde ondaki mikroplar da ölecektir. Aynı şeyi yine tekrar kullanabilirsiniz. Ama özellikle dediğim gibi bu kök kısmındaki süngeri çıkarmayı ihmal etmeyin lütfen. Benim zaten çok toprağım olduğu için aynı toprağı kullanmayacağım. Özellikle bu toprağı da kullanmak istediğimde dezenfekte edip öyle kullanıyorum. Şimdi dip kısmına biraz toprak koyarak başlıyoruz. Biraz toprak koyacağız. Yosun ilave etmeyi unutmayın. Daha önceden de söyledim. Yosun çok önemli. Yosun orkidenin nemli kalmasını sağladığı için özellikle bir miktarda yosun ekleyerek orkidenin köklerini daha nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle içine oturtuyoruz. Biraz daha toprak koyuyoruz. Yosunları şöyle kök kısmına yakın bir vaziyette koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu gövdeye yakın koyduğunuzda buralardan kök çıkma ihtimali daha yüksek olacak. Neden? Çünkü bu nemli tuttuğu için sürekli oralardan daha iyi kök verip ve yakın bir zamanda dal vermesini sağlayacaktır. Şimdi bu ana orkidemiz hazır. Bu da sadece kök kısmı. Kök kısmını da aynı şekilde bir miktar toprak koyacağım.
Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yapmış olduğum işlemin sonucundan emin olmadan sizlerle paylaşmak istemedim. Bugün itibariyle 3 ay oldu. Bakın bu görmüş olduğunuz kestiğim orkidem. Videoda da gördünüz, sadece birkaç tane kökü kalmıştı. Ama şu an itibariyle kendini topladı. Ve bakın görüyorsunuz buradan bir dal oluşmaya başladı, çiçek dalımız. Şimdi bir de kökte nasıl bir gelişme oldu onu da sizlere göstermek istiyorum hemen. Bakın bu da kök olarak ayırmış olduğum orkidem. Minik bir yavru orkidemiz oluştu. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Minik bir yavru orkidemiz oluştu kökün yan kısmından. Bir keyiki çıkarıyor yani. Şöyle göstereyim. Bakın bunu da maalesef ben bir kaza sonucunda bir yaprağını kırdım ama şu an sağlığı oldukça yerinde. Şöyle göstereyim. Küçük, daha henüz çok küçük. 3 ay olduğu için daha çok fazla gelişmedi. Bakımını iyi yaptığımız sürece ikisi de çok güzel bir şekilde gelişecek. Kökler sağlıklı olduğu sürece bu işlemi yapabilmek gerçekten çok kolay. Sadece sabır gerektiren bir işlem. Çünkü oluşma süresinin pek kısa olduğu söylenemez. 3 ay oldu çünkü demiştim az önce de. Sonuç olarak bir orkideden 2 orkide elde edebildik. Bundan sonra bakımına dikkat edersek ikisinin de gelişimi oldukça iyi olacaktır. Bu yaptığım işlemin aynısını yaprakları dökülmüş olan, sadece kökleri kalmış olan orkidenizde de deneyerek sonuç alabilirsiniz. Önemli olan tek konu köklerin sağlıklı olması. Her zaman söylediğim gibi kökleri sağlıklı olmayan bir orkide ne çiçek açar, ne yaprak verir, ne de yavru verir. Bu yüzden orkidelerin köklerine iyi bakın lütfen. Ve lütfen orkidenizi fazla sulamayın. Çünkü kök kayıplarının başlıca nedeni fazla sulamadan kaynaklanıyor. Fazla sulama yüzünden köklerde çürümeler oluyor. Sprey ile az az sulama yapabilirsiniz ya da daldırma yaparsanız da belli bir gün belirleyin ve düzenli aralıklarla yapın lütfen. Sağlıklı ve bol köklü bir orkideniz varsa siz de bu yöntemi uygulayarak bir orkidenizin sayısını 2'ye çıkarabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben yapmış olduğum işlemlerin hepsini sonuçları ile birlikte paylaşıyorum. Buna rağmen o kadar kötü niyetli mesajlar ve yorumlar alıyorum ki gerçekten buna çok üzülüyorum. Tüm iyi niyetimle yapmış olduğum bu paylaşımlarıma destek olmanızı bekliyorum sizden. Videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.